Tarih okumalarındaki en büyük yanılgılardan biri, Çin'in binlerce yıldır hiç yıkılmadan ayakta kalan yekpare bir devlet olduğudur. Roma çökerken, Asya'da imparatorluklar sürekli kurulup dağılırken, Çin'in o coğrafyada sarsılmaz bir dağ gibi durduğu anlatılır. Ama aslında bu, temelden yoksun ve romantize edilmiş bir tezdir. Gerçek tarihe baktığınızda Çin, defalarca parçalandı. Çok büyük iç savaşlar yaşadı ve yabancı işgaline uğradı. Ancak onu diğerlerinden ayıran asıl gücü, hiç düşmemesi değil, düştüğünde aynı kodlarla yeniden başlatılabilmesiydi. Çin aslında hiç ölmedi. Sadece defalarca resetlendi. Bu bölümde Çin'i klasik bir devlet olarak değil, asırlar boyunca hayatta kalmayı başarmış, süreklilik üreten bir işletim sistemi olarak çözümlüyoruz. Ancak hiçbir analiz kesin hüküm veremez. Bu sistemin olumlu ve olumsuz yanlarına realist gözle bakmaya çalışacağız. Çin'in ölümsüz olduğu efsanesini yıkarak başlayalım. Han Hanedanı çöktüğünde ülke 3 krallık dönemine girdi ve 10 yıllarca süren kaos yaşandı. 10. yüzyılda 5 hanedan 10 krallık döneminde ülke fiilen parçalandı. 1279'da Moğollar, 1644'te ise Mançular başkente girerek Çin'i tamamen ele geçirdi. Peki, nasıl oldu da onca işgale ve çöküşe rağmen bu sistem silinmedi? Bozkır devletlerinde sadakat doğrudan hanedana ve lidereydi. Çin'de ise sadakat zamanla liderin ötesine geçerek Çin düzenine yöneldi. Sin yıkıldı, Han geldi. Tang yıkıldı, Song geldi. Sıradan bir köylü veya memur için algı Çin yıkıldı değil, hanedan değişti şeklindeydi. Kişiler geçici, sistem kalıcıydı. Vergi çarkı dönüyor ve düzen korunuyorsa tahtta oturan imparatorun soyadının bir önemi yoktu. Çin bir devlet değil, süreklilik üreten bir medeniyet havuzuydu. Bu büyük organizasyonu bir arada tutan şey sadece kılıç zoru olamazdı. Çin'in işletim sistemi birbirini tamamlayan iki ana çekirdekten oluşuyordu. Genellikle sadece Konfüçyüs'ün adı anılır. Bir dinden ziyade ahlak, sosyal düzen ve devlet yönetimi üzerine odaklanan bir felsefe sistemi olan Konfüçyüsçülük işin yumuşak gücüydü. Düzenin kaostan iyi olduğunu, devletin baba, toplumun ise çocuk olduğunu anlatan ahlaki bir hiyerarşiydi. Ancak sistemin asıl sert kodlarını yazan, Sin Hanedanlığı döneminde zirveye ulaşan legalizm yani Fajia ekolüydü. Han Feizi'nin mimarı olduğu bu düşünce, insan doğasının bencil olduğunu savunur ve ahlaka değil, tavizsiz yasalara, acımasız cezalara ve mutlak devlet kontrolüne dayanırdı. Konfüçyüsçülük, sistemin vitrin ve ahlaki meşruiyeti iken, legalizm, devletin görünmez demir yumruğuydu. Bu iki felsefe, Çin'in çift çekirdekli işletim sistemini yarattı. Bunların binlerce yıl nesilden nesile aktarılmasını sağlayan şey ise Çin yazı sistemiydi. Avrupa'da diller değişip kopuşlar yaşanırken, şekillere dayalı yani logografik Çin yazısı, farklı lehçeler konuşan büyük nüfusları aynı veri tabanına bağladı. Çin yazısı, kültürel hafızanın asla silinmemesini sağladı. Sistemin donanımını ise tarihin ilk büyük profesyonel bürokrasisi oluşturdu. Çin'in gerçek hükümdarı çoğu zaman imparatorlar değil, bu devlet aygıtıydı. Sistemde memurlar kan bağıyla değil, Keju adı verilen acımasız ve zorlu devlet sınavlarıyla seçildi. Keju, dünyadaki ilk modern kamu personeli seçme sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Hukuk, matematik, tarih ve klasik metinleri ezbere bilen bu liyakatli bürokratlar, ülkenin kılcal damarlarına kadar yayıldı. Bu mekanizma olağanüstü yüksek ve idari verimlilik sağladı. Başkentte bir isyan çıkar ve hanedan devrilirse, ülkenin geri kalanındaki memurlar yerinde kalıyor, vergileri toplamaya ve düzeni korumaya devam ediyordu. Hanedanlar sadece sistemin arayüzüydü. Arka planda çalışan kod, yani memur sınıfı asla çökmüyordu. Bu idari makine o kadar karmaşık ve zorluydu ki, ülkeyi fethedenleri bile kendi içine çekti. 13. yüzyılda Moğollar, 17. yüzyılda Mançular Çin'i savaşarak ele geçirdi.
Ancak kılıçla aldığınız kalabalık bir tarım toplumunu, karmaşık vergi kayıtlarını ve dev sulama kanallarını at sırtında yönetemezsiniz. İşgalciler, ülkeyi kontrol edebilmek için o sarsılmaz Çin bürokrasisine giriş yapmak zorunda kaldılar. Çin dilini öğrendiler. Çinli memurları göreve çağırdılar. Roma yıkıldığında barbarlar Roma'yı değiştirmişti. Ancak Çin'de barbarlar zamanla Çinlileşti. Çin, fatihleri askeri olarak yenmedi. Onları kendi işletim sistemine entegre ederek yuttu. Yani asimile etti. 1000 yıllık sistem ilk kez ölümcül bir rakiple karşılaştı. Bu rakip ne Moğollardı ne de Mançular. Bu kez gelen şey bir ordu değil, yeni bir ekonomik modeldi. Buraya kadar olağanüstü bir devlet aklını ve yüksek idari verimliliği gördük. Ancak her sistemin bir kusuru vardır. Çin'in bu katı ve merkeziyetçi yapısı, yeniliği yani inovasyonu sınırlayan kapalı bir devre yaratmıştı. Düzen ve istikrar o kadar kutsanmıştı ki, bu durum küresel ticareti, serbest girişimciliği ve aykırı düşünceyi boğuyordu. Çin, matbaayı, barutu ve pusulayı bulmuştu. Ancak sanayi devrimini yapamadı. Sorun sadece bir teknoloji eksikliği değildi. Sorun, yeni kurulan küresel ticaret sistemine ve kapitalist dünya düzenine entegre olamamaktı. Sanayi devrimi, devlet memurlarının emirleriyle değil, serbest piyasada risk alan, mülkiyet hakkına sahip ve dünya ile rekabet eden bağımsız girişimcilerle yapılır. Çin devleti, gücü tüccarlarla paylaşmayı reddedip içine kapandıkça köreldi. Sonuç acımasız oldu. 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu, Çin'den muazzam miktarda çay, ipek ve porselen satın alıyordu. Ancak Çin'in batı mallarına ilgi göstermemesi ve ticareti sadece gümüş karşılığı yapması, İngiltere'nin yüksek miktarda ticaret açığı vermesine yol açıyordu. Sömürgeci şirketler bu açığı kapatmak ve sermaye birikimlerini arttırmak için yasa dışı afyon ticaretini bir çözüm olarak gördü. Çin hükümeti halkı zehirleyen bu bağımlılığı durdurmak ve afyon depolarına el koymak istediğinde İngilizler bunu serbest ticaretin engellenmesi olarak yorumladı ve afyon savaşlarında Çin'i ağır bir yenilgiye uğrattı. Çin'in 1000 yıllık sistemi İngiliz donanmasının teknolojik üstünlüğüne ve serbest rekabetin yarattığı inovatif kaosa yenilmişti. Afyon savaşları, Çin'in yeni küresel ekonomik ve teknolojik düzene ne kadar hazırlıksız yakalandığını da ortaya koymuştu. Bugün Çin, küresel rekabetin en büyük aktörlerinden biri. Peki bu gücünü sadece o eski devletçi kodlarına mı borçlu? Hayır. 1978 yılında Çin yönetimi, dış dünyaya kapalı katı planlamanın ülkeyi nasıl erittiğini kabul etti. Lider Deng Xiaoping, Batı'nın rekabetçi serbest piyasa mekanizmasını aldı ve kendi otoriter sistemine entegre etti. Siyasi olarak legalizmin o katı merkeziyetçiliğini korurken, ekonomide serbest ticarete, dış yatırıma ve kontrollü mülkiyete kapı açtı. Bu melez yapı, yani devlet kapitalizmi, 100 milyonlarca kişilik iş gücünü küresel piyasanın kurallarıyla buluşturdu. Çin, sistemini ayakta tutmak için dogmalara takılıp kalmadı. Hayatta kalmak için rasyonel olanı seçti ve sistemini bir kez daha resetledi. Günümüzde insanlık tarihi, sonuçları dünyayı değiştirecek dev bir yönetim rekabetine sahne oluyor. Bir tarafta bireyin özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, mülkiyet hakkına ve serbest piyasaya dayanan sistemler, diğer tarafta ekonomiyi kapitalist kurallarla oynayan ancak bireyi devletin sıkı denetimi altında tutan yapılar. Çin'in binlerce yıllık gücü, kriz anlarında yıkılmayıp sürekli kendini kopyalayabilen bir sistem üretmekti. Ancak tarih, geleceği okuyanlar için kapıyı açık bırakır. Sistem üretmek ile inovasyon üretmek aynı şey değildir. Başkalarının icat ettiği teknolojileri yüksek idari verimlilikle kopyalayabilir ve devasa bir güce dönüştürebilirsiniz. Ancak en tepeye çıkıp sıfırdan yeni bir gelecek icat etmek için sadece ekonomik güce değil, aynı zamanda aykırı düşünmeye, dogmaları yıkmaya, eleştirel düşünceye, ifade özgürlüğüne ve fikri rekabete ihtiyaç vardır. Güçlü bir devlet makinesi sınırları korur. Peki ya ufukları kim genişletecek? Burası realist.
Şüphe edin, merak edin ve kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.